Herkese merhaba. Bugün size Atlampos halı ve koltuk yıkama programı hakkında detaylı bilgi vereceğim. Atlampos uygulaması 2024 yılında yani bu hafta içerisinde yeni çıkan bir uygulamadır. Çok detaylı, güzel, güncel, kullanımı çok basit olarak tasarlanan bir uygulamadır. Yaklaşık ekiplerimiz detaylıca piyasa araştırması yaptıktan sonra 7-8 ay detaylı bir araştırma sürecinin sonunda çıkartılmış bir uygulamadır. Atlampos'u zaten bu videonun açıklama linklerinde sizlere Google Play veya iOS olarak linklerini de paylaşacağız. Oradan detaylı bir şekilde erişebilirsiniz. Bu video tanıtım niteliğinde bir videodur. Daha önceden hiçbir şekilde post programı vesaire kullanmayanlar için daha çok eğitici bir videodur. Zaten kullananlar genelde çok kolay olduğunu kısaca anlayacaktır. İlk başta girdiğimiz zaman Atlampos'u indirdiğimiz zaman Google Play'den veya iOS'tan, Apple Store'dan karşımıza iki ekran çıkıyor. Bir tanesi e-mail adresi ekranı, bir tanesi telefon numarası. Dileyenler e-mail adresiyle kaydolduktan sonra bu aşağıda gördüğümüz yerden giriş yapabilir veya telefon numarası daha kolay olduğu için buradan da yapabilirler. Hiç hesabı olmayanlar buradan üye ola tıkladıktan sonra isim, soy isim, burada kişi kendi ismini, firma yetkilisi kendi ismini ve soy ismini girdikten sonra firma telefon numarasını da girerse kolay bir şekilde uygulamaya giriş yapabilir. Şimdi ben daha önceden zaten kayıt oluşturmuştum. Size ilk önce giriş ekranını göstereceğim. Nasıl kod geliyor onlar hakkında da bilgi vereceğim. Daha sonra ne kadar basit olduğunu göreceğiz. Ben buraya şirketimizin hatlarından bir tanesini yazıyorum. Daha önceden de kayıt oluşturmuştum. Dediğim gibi ilk defa giriş yapacaklar. Önce buradan üye olmaları gerekiyor. Şimdi ben buraya giriş yap tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi karşımıza telefonumuza gelen bir doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodunu burada yazan ekrana girmemiz gerekiyor. Doğrulama kodu da bizlere mesaj olarak geliyor. Şimdi telefona gelen mesajdaki doğrulama kodunu giriyorum buraya. Doğrulama kodunu girdikten sonra onayla yapıyorum. Bunu sadece bir seferlik yapıyorsunuz. Bundan sonra bir daha yapmanıza gerek kalmıyor. Ve şimdi uygulamanın en kolay ama en önemli yerlerinden bir tanesi. İlk başta uygulamayı kuracağımız zaman gerekli izinler var. Bunları bir defa veriyorsunuz ve bir daha vermenize gerek kalmıyor. Color ID diyor. Onaylıyorum. Atlampos uygulaması gene erişim izinleri veriyorum. Tekrar izinleri veriyorum. İzinleri veriyorum. Burada bazı telefonlara göre daha fazla izin çıkabiliyor. Zaten uygulama sizi gerekli yerlere yönlendiriyor. Burada Atlampos'u gördük. İzin verilmiyor diyor. Üzerine tıkladıktan sonra buradaki kapalı kutucuğu açıyoruz. Bu kadar basit. En son burada diğer uygulamanın üzerinde tıklıyoruz. Açıldı zaten dediğimiz gibi verdik. Şimdi izin veriliyor diyor. Geri geliyoruz. Geri geldikten sonra bu kadar. Bazı Xiaomi veya başka telefonlarda ek izinler daha çıkabilir. Zaten sizi program ek izin sekmesi varsa oraya yönlendirecek. Burada önemli olan acele etmeden güzel bir şekilde izinlerinizi bir defaya mahsus verdikten sonra programı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Açılış ekranında çok sade tasarlanmış 4 temel adımda bütün operasyonları yönetebileceğiniz butonlarımız bulunuyor. Bu kadar baktığınız zaman alınacak yıkamada olan hazır listesi teslim edilecekler. Gün özeti gider veya tüm operasyonlarda hem teslim alınan hem teslim edilen adresleri tek bir pencerede görme yeri. Yukarıda bizi karşılayan halı yıkama ve koltuk yıkama sekmeleri mevcut. İlk önce halı yıkamadan bahsedeceğiz. Daha sonra videonun ilerleyen kısımlarında koltuk yıkama kısmına geçeceğiz. Aramızda koltuk yıkamacı arkadaşlarımız varsa videonun ilerleyen kısımlarına direkt geçebilirler. Koltuk yıkama hakkında bilgileri oradan erişebilirler. Şimdi burada solda gördüğümüz gibi 3 tane çizgi olan bir yer var. Yan sekme dediğimiz yer. Burası da aslında temelde bulunması biraz daha zor olan yerleri kolay bir şekilde önünüze getirebileceğimiz şey. Burası biraz daha profesyonel şekilde kullanmak isteyen firmalar için gerekli olabiliyor. Ama temelde bu dört yerden de aslında yapabiliriz. Hemen kısaca inceliyoruz. Firma bilgilerimiz var. Buna tıklıyorum. Burada detaylı gene birazdan geleceğim. Burada SMS ayarlarımız var. Burada ürün fiyatlandırma. Ürünlerimiz mesela buradan ürün adı ekleyip fiyat koyabiliyoruz. Ürünleri silip tekrar ekleyebiliyoruz. Raporlar kısmımız var. Yetkili cihazlar var. Çünkü her firmada çalışanlar olduğu için burada bazen
çalışanlara da vermek gerekebiliyor, servisçileri programı. Onun için var. Çağrı geçmişi var. Programdaki kayıtlı müşterilerin arama geçmişini görebiliyorsunuz. En güzel yerlerden birisi de canlı desteğe tıkladığınız zaman eğitim videosunu izleyebilir veya takıldığınız yerde bizimle iletişime geçebiliyorsunuz. Buradan diğer sosyal medya hesaplarımızı da kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Ben şimdi ana ekrana geldiğim zaman öncelikle benim şu anda boş bir hesabım var. Ben birkaç tane zamanda müşteri oluşturmuştum. Bunları öylesine gerçek olmayan müşteri bunlar. Kolay anlaşılabilsin diye. Ben burada ana ekrana geldiğim zaman kolaylıkla buradan müşteri ekleyebiliyorum. Hemen müşteri ekleyebiliyorum. Ad, soyad, telefon numara, dilerseniz müşterinin yedek telefon numarası, adresini de girdikten sonra kaydet yaptıktan sonra kolaylıkla işlemi tamamlayabiliyorum veya buradan aynı şekilde artıya basıp yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen bir tane müşteri oluşturalım. Önce manuel şekilde elle yani. Buradan bir tane müşteri dükkanımıza geldi. Örnek veriyorum. İsmi müşterimizin Mehmet amca olsun. Mehmet amca dükkanımıza geldi. Tabii ki burada siz isim soyisim girersiniz. İsmini yazdıktan sonra telefon numarasını da yazıyorsunuz. Ben buraya öylesine bir numara yazıyorum. Daha sonra Mehmet amca halılarını getirdi dükkana. Kendi de gelip alabilir tekrardan. Onları notta geçebiliyoruz. Basitçe adım adım ilerliyorum. Adresini yazıyorum. Mesela ben buraya direkt il yazıyorum. Siz adresini detaylı bir şekilde buraya yazabildikten sonra kaydet dedikten sonra müşteri için sipariş oluşturulsun mu? İstiyorsanız tabii ki oluşturduk. Buradan sonra dilerseniz buraya açıklama girebilirsiniz, girmeyebilirsiniz. Açıklama dediğim şu: Mehmet amca diyebilir ki ben halılarımı gelip kendim alacağım diyebilir. Buraya halılarını kendi gelip alacak yazabilirsiniz. Böylece servise koymayı da engelleyebilirsiniz. Hemen uygulamanın çok güzel özelliklerinden birisi de bildirim sistemi. Yoğun zamanda firmalar, bazen servisçiler buradaki adresleri almayabiliyor. Unutabilme durumları oluşabiliyor. Bunu engellemek için hemen buraya bildirim butonu bizi karşılıyor. Burada bizi uyarıyor. Bir tane alınacak adresimiz var diyor. Girdiğimiz zaman Buraya girdiğimiz zaman hemen biz burada görebiliyoruz Mehmet amcayı. Mehmet amca bizim dokuzuncu müşterimizmiş. Biz daha önceden de testler için 8 tane daha farklı kayıt oluşturduğumuz için burada Mehmet amcanın müşteri numarası dokuzmuş. Bunu buradan görebiliyoruz. Burada müşteri numarası 9 detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Burada da sipariş numarası. Burada notumuzu da halılarını kendi alacak diyor. Ölçtüğümüz zaman halları burada kolay bir şekilde içeriye giriyoruz. Tekrardan gösteriyorum. İçine tıklıyoruz veya buradaki yeşile tıklıyoruz. Burada tıkladığımız zaman bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Burada kolaylık açısından yeşile tıklarsak direkt buraya gelir. Eğer ki buradan üzerine tıklarsak önce bu ekran gelir. Bu ekranda da ufak biraz daha detaylar belli ama burası da kullanım çok basit, ya da buradan direkt sepete ekle yapabiliriz. Biz burada örnek fiyatlandırma için birkaç halı cinsi ve fiyatlandırma kafamıza göre koyduk. Makine halısı diyelim, Mehmet amca 4 metrekarelik bir tane makine halısı verdi diye varsayıyorum. Bir tane de bambu halısı olsun. Bu da 6 metrekarelik. İkincisini de ekledikten sonra toplamda aşağıda 760 TL 10 metrekare halı olduğunu görüyoruz. Programa kaydet yaptıktan sonra programımız artık bize bu siparişi alıp yıkama listemize atıyor. Yıkama listemizde gördüğümüz zaman notumuzda adeti ve fiyatına kadar her şey detaylı bir şekilde duruyor. Şimdi burada bazı firmalar SMS kullanmak isteyebiliyor. Hemen kısaca ona geçiyorum. Çünkü adım adım işliyorum. İlk defa kullanacaklar mutlaka bu videoyu yavaş sakin bir kafayla izlerlerse eminim ki yarım saat içerisinde programı çok iyi bir şekilde kullanabilecekler. Şimdi girdiğimiz zaman burada biz müşterimize SMS mesaj yollamak istiyorsak SMS ayarlarına giriyorum. Normalde biz buraya halıları 7 gün içerisinde teslim ediyoruz yazmışız. Tabii ki siz tahminlerinize göre buraya 5, 6, 3 yazabilirsiniz. Ben 5 gün için olsun. Müşteriye biz sipariş oluşunca sipariş oluşturulsun mu? Açabilirsiniz. Ürünleri teslim alınca müşteriye sipariş oluşturulsun mu? Evet diyebilirsiniz. Teslimat listesine gönderince bu şu demek oluyor: müşteri sizi aradı, sipariş verince otomatik mesaj düşüyor. Gün içerisinde veya işte belirtilen tarihte halılarınız alınacak diye. Burada halılar alınınca müşteriye halılarınız alınmıştır.
Burada da halılarınız gönderileceği zaman mesajı. Bu da ürünleriniz teslim edilince mesajı yazılıyor. Burada da oldu bir aksilik durumunda sipariş iptal edildiğinde de müşteriye dilerseniz yapabilirsiniz. Şimdi burada ilk defa kullananlar için tekrar dikkat etmekte fayda var. Ben burayı kaydet dedikten sonra hemen bana uyarı geçiyor. Firma adınız boş ise SMS gönderilmeyecektir. Bu da ne demek oluyor? Firma adına gidelim. Örnek veriyorum, ben buraya Atlan Post yazdım. Sizin firmanızın adı A firması olabilir. Örnek veriyorum, Türkiye Halı Yıkama olabilir. Firma adı bu, tamamen değişiklik gösterebilir. Buraya yazıyorum. Yazdıktan sonra ben gene eskisini yazacağım buraya. Siz kendi firma adınızı mutlaka buraya yazınız. Yetkili adı soyadına firmanın yöneticisinin ismini yazabilirsiniz. Ünvanlı yönetici, sahibi vesaire yazabilirsiniz. Çok da önemli değil. Buraya firmanın telefon numarasını yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra yedek numara da çok önemli değil. İsteğe bağlı. Bu da isteğe bağlı ama bu işlem bizim yeni sistemimiz, müşteriler tarafından çok beğenilen bir sistem. Ayrıca programımız çıkalı daha şu an 3-4 gün olmakla birlikte yeni kullanıcı yaklaşık şöyle söyleyebilirim, 40-50 tane müşterinin 20-25 tanesi hiç hayatında daha önceden program kullanmayan kişilerdi. Biz programı tasarlarken herkesin kolaylıkla kullanabileceği şekilde tasarladık. Örnek veriyorum, müşteriye bazen IBAN atmanız durumları gerçekleşebiliyor. Bu da biraz zahmetli bir süreç olabiliyor. Buraya TR de yazabilirsiniz. IBAN örnek veriyorum, 14.006 tarzı da gidebilirsiniz. Veya IBAN'ınızı kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Veya direkt 36 çift 0 36 çift 0 06 şeklinde IBAN'ınızı da yazabilirsiniz. Bu tamamen buraya IBAN'ınızı nasıl yazdığınız önemli. O mesaj olarak müşteriye gidiyor. Buraya ben firmamın adresini yazdım. Örnek veriyorum, İstanbul. Adres de zorunlu değil. Güncelleme yaptıktan sonra firmam artık benim güncellendi. Bu demek oluyor ki artık benim firma bilgilerim aktif edildi. Bir seferlikte artık firmamı kullanabiliyorum profesyonel bir şekilde. Gördüğünüz gibi 30 saniyede çok rahatlıkla yapılıyor. Video biraz belki uzun olabilir. 10-15 dakikaları belki geçebilir. Ama bir seferlik olacağı için herkesin izleyip detaylı bir şekilde bunlara bakmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ben şöyle bir şey yapabilirim. Artık yıkamada olan Mehmet amcaya buradan teslim edilecekler yıkaması bittikten sonra aktarabilirim. Bu arada şunu da göstereyim. Az evvel SMS'i açtık. SMS burada baktığınız gibi dilerseniz kapatmada yapabilirsiniz. Kapatırsanız müşterilere herhangi bir SMS gitmez. Aynı şekilde bu koltuk için de koltuk bölümünde yapacağız bunu. En son kaydet demeyi unutmamanız lazım. Kaydet yaptıktan sonra zaten artık tamamıyla program sizi belleğine kaydediyor. Şimdi gelelim sıradaki basit adıma. Örnek veriyorum. Bizi dışarıdan bir tane müşteri arasın. Mesela hiç tanımadığımız bir müşteri aradığı zaman bizi nasıl bir işlem oluyor onu göreceğiz. Şimdi biz zamanında verdiğimiz izinler işte burada önemli oluyor. Mesela bir tane arama getirelim. Şimdi gördüğümüz gibi burada bize bir tane arama geldi. Bu biz daha önceden bunu kaydettiğimiz için burada karşımıza hemen kolaylıkla burada numarası vesaire çıkıyor. Ben şimdi burada Ahmet Bey diye zamanda kaydetmişim. Şimdi girdiğim zaman burada Ahmet Bey'i görebiliyorum. Ben ama şimdi örnek veriyorum, Ahmet Bey'in numarasını sileyim. Tamamen farazi bir şekilde yeni bir müşteri olarak tekrardan aramayı deneyelim. Bu sefer şimdi tekrardan bir müşteri aradığını düşünelim. Burasının İngilizce olduğuna bakmayın. Burası ben çünkü bu videoyu çekerken benim kullandığım bilgisayar yabancı olduğu için burada not customers diyor. Siz de bilinmeyen müşteri, yani kayıtlı olmayan müşteri yazacak. Ben buradan yanıtla dedikten sonra tıklıyorum. Şu anda arka planda bir anda müşteriyle konuşuyorum. Basit bir dille halım var alabilir misiniz vesaire derken arka planda da konuşabiliyorum. Ben şu anda ses dıt dıt yapma sesi sizleri rahatsız etmesin diye aramayı sonlandıracağım. Tabii ki siz konuşurken aynı anda bu yazışmayı gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi müşteriyle bir anda konuşurken örnek veriyorum. Müşterimizin ismi Mustafa Bey olsun. Kendi ismi, soyad ismini siz buraya rahatlıkla girebilirsiniz. Az evvel aradığı numara zaten otomatikman artık burada. Siz bir daha numara girmenize gerek yok. Adresini de buraya dilediği gibi yazabilirsiniz. Ben bu sefer de Gazi
Antep diyorum. Siz buraya mahalle, mahalle, sokak, bina numarası olarak yazarsanız servisçileriniz daha kolay bir şekilde bulacaktır. Ben bunu kaydet dedikten sonra müşteri için sipariş oluşturulsun mu diyorum. Dilerseniz şimdi oluşturabilirsiniz ama görmeniz açısından ilk önce hayır diyorum. Şimdi aradan zaman geçtikten sonra biz zamanda programa kaydettiğimiz kişinin avantajını görmesi açısından tekrar arandığı zaman artık biz arayan kişinin kim olduğunu aradan aylar da geçse, yıllar da geçse kolaylıkla görebiliyoruz. Ve şimdi sipariş almasının ne kadar basit olduğunu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi sipariş oluştura tıkladığımız zaman açıklama yazabilirsiniz, yazmayabilirsiniz. Kaydet dedikten sonra telefonunu da kapatabilirsiniz. Artık bizim siparişimiz otomatik olarak Mustafa Bey'e düşmüş oluyor. Mustafa Bey'e zaten bilgilendirme mesajı da SMS'leri açarsanız otomatik olarak gidiyor. Şimdi yaptığımız işlemler çok basitti. Bir tane işlem aldık, onu yıkamaya attık. Bakıyoruz bazen yoğun zamanlarda burada bir var ama sizde belki 40 olacak, 50 olacak buralar. İşte bu zamanlarda programın zaten önemli kısımları anlaşılıyor. Teslim alınacak yerlerine baktığımız zaman servisçi bu adrese gittiğinde tıkladıktan sonra buradan direkt sepete ekleyebilir. Ama tekrardan da söylüyorum kolaylık açısından burada yeşil yere tıkladığı zaman direkt sisteme girebilir. 1 metrekare aldı diye öylesine ben gene örneklendiriyorum. Bir tane de 3 metrekare daha alsın. Toplamda bizim burada 2 tane halımız var. Kaydediyorum. Kaydettikten sonra sepete ekliyorum. Artık buradaki sipariş yıkama kısmıma düşüyor. Burada yıkamacılar yıkama işlemlerini yaptıktan sonra gene o uygulamayı kullanan yetkili kişi halılar, adresler yani Mehmet amca ve Mustafa Bey'in halıları tamamlandı, paketlendikten sonra bunları buradan tıklayıp teslimata gönder yapmaları halinde uygulama bu kadar. Aslında kullanışı basit bir uygulama. Yaptığı takdirde artık gördüğünüz gibi yıkamada olan ürünlerimiz boş. Bizim burada hiçbir şeyimiz kalmadı. Artık teslim edilecek 2 tane adresimiz var. Tekrardan bu şekilde müşterilerimize burada SMS'leri tekrardan gösterelim. Çok basit hemen. SMS ayarları burada açtığınız zaman müşterilere otomatik olarak mesajlar gider. Şimdi tekrardan da ben bunu aktif ettim. Biz zaten firma bilgilerinizi güncelledik. Bu uyarıyı unutmayın diye her seferinde gösteriyoruz. Teslim edilecek servisçi arkadaşımız gördüğü zaman toplamda 2 adres, 4 ürün, 14 metrekare 920 TL'lik bir bugün dağıtım olduğunu görebiliyoruz. Ben şimdi kısaca size buradan paylı bir daha can alıcı şeyi göstereceğim. Bir can alıcı daha şey göndereceğim. Onu da şu. Buraya tıkladığımız zaman burada ok var. Bu oka tıkladığımız zaman bazen bazı adreslerde internet kesintisi vesaire durumlarına karşı buranın size fotoğrafını çekip yani PDF dosyası haline getirip istediğiniz servisçiye yöneticiler genelde yapabiliyorlar bunu. Atabilirler. Attıkları zaman dilerse adres veya internet kapanma durumlarında da adresleri güncel bir şekilde görebiliyorlar. Ona göre sistemlerini ekleyebiliyorlar. Şimdi ben teslim edilecekler listesinde bir tamamlayayım burada. Örnek veriyorum bunu teslim ediyorum. Kaydediyorum. Bunu da buradan kaydediyorum. Adresi tamamlandıktan sonra dilerseniz burada tahsil edilen tutar 160 TL ama müşterim dedi 20 TL'm eksik. 140 TL yapıp gönderirseniz orada da veresiye durumunda 20 TL düşer. Bir tane de örnek olması açısından dilerseniz birini tam göndersin. Bir müşterinin de parası eksik olsun. Veresiye düşsün. Burada kaydet yaptığım zaman teslim edelim mi? Edelim. Artık bizim firmamızda şu an itibariyle teslim alınacak halı da kalmadı, yıkanacak halı da kalmadı, teslim edilecek halı da kalmadı. Akşam olduğunda veya gün içerisinde hiç fark etmez. Şirket sahibi burada gün özetine geldiği zaman bugün ne yaptığını kolaylıkla görebiliyor. 2 adres almış, 4 ürün, 14 metrekare 920 TL bir teslim alınan adres var. Teslim edilen adreste buradan kolaylıkla görebiliyor. Şimdi dediğimiz gibi uygulama temelde kullanımı aşırı basit. Aslında 10-15 dakika izlenildikten sonra bu video herkes kolaylıkla profesyonel bir şekilde firmalarını yönetebilir. Ben bir de size şuradan silinen siparişleri göstereceğim. Silinen sipariş kısmı da şu. Bazen şöyle durumlar olabiliyor. Burada mesela herhangi bir örnek veriyorum müşteriye girdiğimizde
Bu sefer de Demet Hanım olsun. Sipariş ekledik diyelim. Ama aradan yarım saat sonra Demet Hanım bizi geri aradı. Ben bugün halılarımı vermeyeceğim, haftaya vermeye karar verdim dediğinde içeriye tıkladığımızda, Demet Hanım'a girdiğimizde, siparişleri sil dediğimizde, evet dediğimizde artık bu sipariş de siliniyor kolaylıkla. Ve şurada da yönetici panelinden silinen siparişlere baktığımızda burada Demet Hanım'ın siparişini de görebiliyoruz. Silinme tarihine kadar detaylı bir şekilde. Burada kısaca göstermek istediğim başka veresiye yapmıştık. Baktığımız zaman Mustafa Bey'in 20 TL'lik veresiyesi var. Mustafa Bey veresiye 20 TL borcunu ödediği zaman buradan onu kapatabiliyoruz. Şimdi tekrardan size şuradan son birkaç şey kaldı. Onları da gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Baktığımız zaman burada firma bilgilerini gösterdik, SMS ayarlarını gösterdik, ürün fiyatları. Tabii ki burada biz 40 TL yaptık ama siz farklı yapabilirsiniz. Ben bunu buradan siliyorum. Bunu da buradan siliyorum. Örnek veriyorum, sizin bulunduğunuz firmanız makine halısı. Ben bu arada I yazamıyorum. Klavyem yabancı olduğu için makine halısı şeklinde yazıyorum. Siz onları istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Fiyatına ne diyoruz mesela, bunun örnek veriyorum. 55 TL örnek. Buraya eklediğim zaman artık benim burada makine halısı 55 TL olarak durabiliyor. Bunu buradan tıkladığımız takdirde yukarı aşağı alabiliyoruz. Bu da kolaylık açısından önem sağlıyor. Bunu da gösterdikten sonra buraya bakıyorum. Raporlar kısmı, raporlar da aslında çok basit. Burada tüm araç veya personel için de diyor. Mesela biz baktığımız zaman bugün ne kadarmış? 900 TL'lik bir işlem yapmışız. 14 metrekare halı almışız. Bunun avantajı, programın avantajı, bunu dilerseniz haftalık, dilerseniz aylık, dilerseniz buradan yıllık şeklinde bile detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben aylık yaptığım zaman benim bu firmam bu ay 2180 TL'lik işlem hacmi yapmış. Aldığı adedinden ziyade metrekaresine kadar her şeyi detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha sonra bakalım burada daha vermediğimiz bir şey var mı? Evet, bu da yetkili cihazlar. Yetkili cihazlarda buraya biz kendi ismimizi yazdık firmamızın. Burada örnek veriyorum, bu siz yönetici olduğunuz için bu sizin kendi isminiz. Ama örnek veriyorum, çalışan bir personel ekleyebilirsiniz buraya. Veya servis bir yazabilirsiniz. Servis 3 tane servis aracınız varsa servis bir yazabilirsiniz. Yönetici paneline erişimi olsun mu diyorsunuz? Mesela yanınızda çalışan örnek veriyorum oğlunuzdur veya kardeşinizdir. Burada verebilirsiniz. Veya tanımadığınız yeni gelen birisi yönetici paneline erişim vermeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Aslında burada yönetici paneline erişip erişmemesi sizler açısından çok da bir şey değil. Çünkü verilerinizin güvenliği tamamen bizlere ait. Ben burada ekleme yaptıktan sonra burada aktivasyon kodu geliyor. Bunu buradan tıkladığım zaman kodu kopyalanıyor. Giriş ekranında hatırlayanlar olacaktır. Hatırlamayanlar varsa videonun ilk başına gelebilirler. Telefon numarası girdiğimiz yerin altında aktivasyon kodu ile giriş yap kısmı var. O kodu servisçiye attığımız zaman kolaylıkla size erişebiliyor. Buradan isterseniz silebilirsiniz veya aktivasyon kodunu değiştirebilirsiniz. Çağrı geçmişi kısmı, arayan müşterilerimiz, kayıtlı müşterilerimiz aradığında görebiliyoruz. Veya burada uygulamanın hediye ettiği, zaten uygulamamız ilk bir ay ücretsiz. Burada 100 SMS'imiz var. Kullandıkça bu SMS'ler düşecektir. Burada görebiliyorsunuz. Burayı anlık göremiyorsunuz. Sadece programı kapatıp açtığınızda görebiliyorsunuz. Veya SMS'in anlık görmek istiyorsanız, mesela örnek veriyorum. Burada SMS yerine girdiğiniz zaman kalan kredi 98 diyor. Çünkü az evvel biz SMS göndermiştik müşterilerimiz için. Orada da düştüğünü görebiliyoruz. Daha sonra geldiğimiz zaman şu ekrana canlı destek kısmımız var. Canlı destek kısmımızı tekrar söylüyorum. Buradan WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Zaten bir defa izleyenler kolaylıkla yapabileceklerdir. Atlampos'u kullanmak bu kadar basit. Ben videomu sonlandırıyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.